Mardin'e ulaştım. Arkadaşım sabah gelmişti. O yüzden tek başıma geldim. Minibüs ücreti 17 liraydı. Yaklaşık 1,5-2 saatte geldik. Güzel bir yolculuktu. Böyle etrafıma bakına geldim. Havanın kararmadığı da iyi oldu. Şu an böyle tam merkezdeyim. Otelim 3,5 kilometre uzaklıktaymış. Eski Mardin'de şimdi taksiyle mi gitsem yoksa sonra otobüse mi binsem bilemedim ama 3,5 kilometre çok mesafe olmadığı için büyük ihtimalle taksiye bineceğim. Çarşının içinde trafik varmış. Bu arada ben video çekiyorum da yanlış anlamayın, kendi kendime konuşmuyorum. O yüzden biraz uzak bir yerden inip yürüyeceğim konumdan. Keşke biri bana yardım etse. Size şimdi otel odamı göstereyim. Şarjım bitti ama oteli bulabildim sonra. Yeri çok merkeziydi. Odayı da çok beğendim. 2 dakikada dağıttım bile. Böyle taş odadan oluşuyor. Ben burayı EDS Tur'dan rezervasyon ettirdim. Arkadaşımla yani Dilay'la ayrı yataklarda yatmak istediğimiz için 3 kişilik oda almıştık. Ama 4 tane. Yani toplam 4 kişilik bir odaymış. Çok da yeşil olmamış mıyım? Ama hoşuma gitti. Neyse ben şimdi çıkayım. Vloga devam edeyim mi sizce ya da etmezsem mi? Keşke bana cevap verebilirseniz. Şu an şurada taksici şeyi. Akşam yemeği yemek yerine künefe yemeye geldim. Ben dayanamadım. Şuraya daldım. Sonradan aklıma geldi. Çocuk diyor ki yolun ortasında çekim yapıyorlar. Bunlar deli. O delilerden biri de ben. Mezopotamya'nın kalbi Mardin'den günaydın arkadaşlar. Buraya ben dün geldim. Zaten geldiğim kısımları koyarım. Minibüste geldim Diyarbakır'dan. Yollar güvenliydi bu arada. Şimdi bana çok fazla soru geliyor. Tek başınasın, başına bir şey geldi mi diye. Hiçbir şey gelmedi. Siz kasınlıkla korkmayın arkadaşlar. Konuşamıyorum. Rus gibi konuşmadım mı? Neyse şu anda Darüzaferhan Medresesi'ndeyim. Buraya aracınızla gelebiliyorsunuz. Peki ben nasıl geldim aracım olmadan? Bir tane tur buldum. Yani onu da sizin sayenizde buldum Instagram'dan. Fiyatı 100 liraydı. İşte 100 liraya bütün Midyat'ı size gezdiriyorlar. Böyle yerlere de götürüyorlar. Çünkü buralara maalesef otobüs gelmiyor diye biliyorum. Yani ben internette bulamadım. Taksiye sordum 300-400 küsürler dedi. Ama hani gelmişken hem kendim gezmek istiyorum hem size göstermek istiyorum. Boş bir vlog olsun istemiyorum. O yüzden tek başıma buraya geldim. Şu anda yanımda arkadaşım da yok. O dün buraları gezmiş. Bizim grup mu gidiyor şu an içeriye? Medreseye doğru ilerliyoruz. Giriş öğrenci 5 lira, tam 10 lira. Müze kartı da maalesef geçerli değil, özel bir yer olduğu için. Daha önceden bu manastırın adı Mor Şileymur Manastırı'ymış. Peki neden mor diyebilirsiniz? Hani mor bizdeki gibi renk değil. Onlar da aziz anlamına geliyor. Mesela Mor Gabriel'e gideceğiz. O da mor. Hani bildiğimiz renk olarak mor değil. Burası manastırın ana kilisesiymiş. Haftada 7 vakit ibadet oluyormuş. 3'ü toplu şekilde, 4'ü de bireysel şekilde. 5. yüzyıldan kalmış mesela şu işlemeler, yakınlaştırayım. Süryanilerin %70'i Ortodoks, %30'u da Katolik oluyormuş. Burası da büyükler için vaftiz yapılan yer. Sonradan bu dine geçmeye karar verenler için. Şu anda mezarlıktayız. Onlar da Azizlerin evi olarak geçiyor. Burada mesela şeymiş, ilk burası kaleymiş. Sanırım Romalılar döneminde. Daha sonradan da buraya Azizlerin kemiklerini getirip manastıra çevirmişler. Hala eğer bir Aziz ölürse buraya gömüyorlarmış ve doğuya bakıyormuş ölüsü. Hani bizde kıbleye bakıyor, onlar da doğuya bakıyor. Ve toplu bir şekilde geçiş yapanlar toplu bir şekilde geçiş yaptıktan sonra taşlar bu şekilde yan diziliyorlar. Diğer tarafa doğru yaptığınızda birbirlerine kilitliyorlar. Burası da güneş tapınağıymış. Hristiyanlığı kabul etmeden önce güneşe tapıyorlar. Önceden sınırda tel örgüydü. Kaçakçılık vardı. Kaçakçılık nasıl yapıyordular? Mayın vardı o zaman. Kaçakçılık zamanında ise mesela insanlar katılları önden gönderirdi. Arkadan da insanlar geçerdi. Katıllar kesinlikle mayının nerede olduğunu bilirdi ve üstüne basmazdı. O yüzden katılları önden gönderirdi.
Güneydoğu Anadolu'nun Efes'i olarak bilinen Dara Antik Kenti'nden merhaba. İkinci istikametimiz burasıydı. Buraya da araçla birlikte geliyorsunuz. Peki burası ne derseniz. Zamanında Roma İmparatorluğu burayı Sasanilere karşı savunma amacıyla yapmış hani bu antik kenti. Daha sonradan Suriye'den gelen kum fırtınası ile birlikte bütün antik kent toprak altında kalmış. Bütün insanlar ölmüş. Zaten burada hayvan, insan kalıntıları da çıkmış. Sonra burayı bir çoban keşfediyor ve kazmaya başlıyorlar. Bu arada yanı buranın köy. Mesela arabayla geldiğimiz yerlerde de rehberimiz dedi ki şu an altımızda olan kocaman bir antik kent var ama maalesef çıkaramıyorlar. Hani önce köyün boşaltılması gerekiyor. Tabii belirli bir bütçe gerekiyor. Sadece bir kısmı boşaltılmış. Burada işte kral mezarları yer alıyor, su kanalları yer alıyor. Buraya da gelmenizi mutlaka öneririm. Gerçekten çok güzel. Burada da mezarları görüyorsunuz. Şu an Beyaz Su'ya doğru gidiyoruz. Sol tarafımız mesela Suriye. Umarım sesini duyabiliyorsunuzdur. Şu karşı taraf Suriye. Caddenin yan tarafındaydı. Şöyle baktığınız zaman evet. Şuradaydı. 2013 yılında Aselsan buraya geliyor ve buradaki bütün mayınları temizliyor. Sınır bölgesi boyunca. Temizledikten sonra duvar tarafına kadar gidiyor. Evet. Gittikten sonra artık buradaki halk burada Mezopotamya Ovası'nda buğdaydır, mısırdır, ne varsa artık ekip biçebiliyor. Mardin'deki gibi garip kentleşme değil, burada güzel olmuş. Şimdi kontrol noktasında Plana göre yapılmış. Ona geçtik. Geçebiliriz. Hepsi bayan zaten güvenecek ya. Beyaz Su'ya geldik. Bizim otelin de aslında turu varmış ama hiç bahsetmediler. O da burada şu anda. Beyaz Su Nusaybin'de yer alıyor. Nusaybin de tam Suriye sınırı. Mesela arkadaşım o yüzden buralara pek gelmek istemedi. Güvensiz buldu ama artık güvenli bölge olarak geçiyor. Zaten kontrol noktasını gördünüz. Mayınlar da temizlenmiş. Hiçbir problem yok. Şey de çekilmiş. Onu da gördünüz. Sınır. Yani sınır vardı da anladınız siz şu an. Duvar da çekilmiş. Burası çok keyifli. Yollar çok keyifli. Şimdi size göstereceğim. Müzik çalıyor. Suya insanlar ayaklarını sokuyor. Bakın suyun rengine şuradan göstereyim size. Benim de atlayasım geldi. Sizce ayakkabılarımı çıkarıp ayaklarımı sokmalı mıyım? Vallahi oynamayı bilsem geçen videomda çok dalga geçirmiş artık. Çekiniyorum da. Şimdi kaçak çay siparişi verdik. Yani kaçak çay isminden şey gibi anlaşılabiliyor kaçak diye de hani parayla alıyorlar. Ben öyle sanıyordum hep. Yani bizim normal çaylarımızdan bir tık daha acı oluyor. Ben çok beğendim. Zaten Yelda arkadaşım Urfa'da normal çay içemiyormuş. Genelde öyle oluyor. Kaçak çay alışınca normal çay içemiyorlar. Gelirseniz zaten içersiniz çay mutlaka. Gerçekten çok güzel. Bu suda nasıl yüzüyorlar bilmiyorum. O kadar soğuk ki. Ayaklarım uyuştu. Neyse ayak çekmeyeceğim çünkü ayak fobisi olanlar var benim gibi. Burada çok güzel vakit geçirdik. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Karnım deli gibi acıktı ama akşama kadar oturulur yani vaktiniz olsa. Buralı insanlar gerçekten çok şanslı böyle bir yere sahip oldukları için. O zaman görüşürüz Beyaz Su. Bir daha görüşmek üzere. Aynen bu turşuk. Ben de videoda söyleyeyim. Midyat'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olan Mor Gabriel Manastırı'na geldik. Buraya da maalesef ulaşım sadece araçlarla yapılıyor. Giriş saatlerini buraya ekliyorum. Her saatte yok. Öğlen bir molaya giriyor. Şimdi içeriye birlikte bakalım. Tarihinden de içeride bahsedeyim. Peki buranın önemi ne derseniz bu manastır
manastır. Hala yaşayan bir manastır. İçeride 60 insan, içeride 60 kişi yaşıyor. 30 öğrenci, 3 tanesi rahip. Kalanını şu an hatırlayamıyorum ama 60 kişi mevcut yaşıyor. Ana kapı kapalı, onu da göstereyim size. Ana kilise orası. Buranın önemli şeyi de Süryanilerin 2. Kudüs'ü olarak geçiyor. Yani o kadar çok önem veriyorlar buraya. Bu kilise de Süryanilerin Ortodoks anlamında en eski kilisesi. Cümlelerimi doğru seçemiyorum. O bahsettiğim 60 kişi şu yukarıdaki odalarda kalıyormuş. Bana çok farklı geldi ya. Keşke onları da görebilseydik şu anda ama odalarındalar mıdır? Bir de şey de değişik. Onların özel yaşam alanı. Oraları gezemiyoruz ama sürekli buraya insanlar geliyor ziyarete. Şu anda Seyir Tepesi'ne geldik. Hasankeyf'i kuş bakışı göreceğiz. Buranın hikayesini biliyor musunuz bilmiyorum ama şu an Hasankeyf'i son gören insanlar bizleriz. Çünkü Eylül ayında Hasankeyf tamamen boşaltılıyor. Buradaki insanlar, şimdi göstereceğim, karşımda bir sürü bina var. Yeni Hasankeyf'e gidiyorlar. Yolda Yeni Hasankeyf'i de gördük. Asla böyle tarihi değil. Yani tarihimizi korumak yerine hani başka bir yol bulabiliriz. Neden yaptıklarını da anlatacağım. Bu arada arka kısımlarda, yani şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şuralarda mağaralar var ve orada yaşam devam ediyor. Sular altına kaldıktan sonra da devam edecekmiş. Nasıl olacak bilmiyorum. Hani ulaşımı herhalde başka bir yerden sağlayacaklar. Bayağı orada elektrik, su, her şey varmış. Bakın tarihi eserlere. Sular altında kalmaya başlamış bile. Su şuralara kadar çıkacakmış. Tabi oralara kadar çıkması yaklaşık 6 sene sürecekmiş. Ben Ekim ayında 5 metreye çıkacağını duydum. Bayağı çalışmalar var şu an zaten burada. Ne bu? Helva kahvesi mi? Helvalı kahve mi? Helva kahvesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Allah'ım bulaştın mı? Bir şey bile bilmiyorsun. Bulaştın mı? Ve şu anda Midyat'a geldik. Burası aynı eski Mardin gibi. Etrafında hep böyle eski bir konaklar var. Hercai'nin ve Sıla dizisinin çekildiği konağa gideceğiz. Hercai hayranları buradaysa takipte kalsın. Bugün set yok maalesef. Hafta içleri oluyormuş ve tıklım tıklım oluyormuş. Yani ünlülerle fotoğraf falan da çekinebiliyor musunuz? Ama konağı gezmek için bence hafta sonu daha güzel. Sıla zamanı konağa giriş ücreti 2 liraymış. Hercai'den sonra da 5 lira olmuş. Rehberimiz diyor ki bir ünlü daha gelmesin, kaldıramayız. Şu yeniymiş mesela, eski değil. Kalabalığa bakın. Şöyle içeriden göstereyim mi? Çok kalabalık. O yüzden böyle dıştan göstereyim dedim. Gelirseniz girersiniz eğer çok hayransanız ama ben beklemeyeceğim. Merhaba. Takipçi. Ay pardon, çok özür dilerim teyze. Ay teyze beni de öyle. İyiyim, siz nasılsınız? Arkadaşlar burada kimse Türkçe konuşmuyor. Hatta Kürtçe de konuşmuyor. Süryanice konuşuyor. Sanki böyle farklı ülkeye gelmiş gibi hissediyoruz. Teyzeler falan muhabbet ediyor bayağı. Böyle sokakta bir şeyler satanlar var. Merhaba teyze. Birazdan nar suyu eşliğinde şu Midyat sokaklarında gezelim. Burası gerçi eski bir sokak değil, çarşı. Ben İlk defa nar suyu içiyorum. Böyle şey olur ya, nar yediğinizde damağınız böyle değişik bir his olur. Şu an öyle oldu ama güzel. Biraz vitamin alayım ya. 20 dakika serbest zamanımız var. Bana bir tane takipçim yazdı. Mutlaka midyat kavununu dene. Ekşi bir tadı var. Normal kavunlar gibi değil ve sadece midyatta satılıyor diye. Şimdi şu ileride soldaymış. Oraya gidiyorum. Merhaba. Midyat kavunu var mı? Var. Nerede? Burada. Şunlar mı? Küçük bir tane alabilir miyim ama yola gideceğim de şu en küçüklerinden. Ben bunu nasıl yiyeceğim ki? Hurma, pekmez, fındık, şeker yok yani. Bunda kesinlikle şeker yok. Şeker özelliğini arasındaki hurma ve üstündeki pekmezden alır. Aynen, onu doldursanız süper olur. Bu da Mardin çöreğiymiş. Bu neyle? 41 çeşit baharat var. Kırbiye, mahle, tarçın, safran, zencefil. Onda şeker yok. Meyan kökü şerbetiyle yoğrulur. Bu bayağı güzel. Bundan da ben biraz alayım. Buranın adı ne? Çarşım pastanesi. Çarşım pastanesi, tamam. Videoda söyleyeyim mi? Burası da Çarşım Pastanesi'ymiş. Tam merkezde yer alıyor. Yani almak isterseniz böyle çörekler alabilirsiniz. Kargolıyorlarmış da galiba. Bu şekerler Mardin'e özgü mü?
Vallahi bugün bütün gün şu kavunla gezdim. Şu an buram buram kokuyor. Deneyeceğim bakalım. Şimdi aradım. Yani daha doğrusu sağ olsun geldi. Ben size kavun vereceğim. Biz odaya bunun geldiğini yeni fark etmemiz. Teşekkür ederim. Hani Instagram'dan paylaştım ya, herhalde onun için teşekkür etmek istediler ama gerçekten otelden memnun kaldık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kahvenizi geliyor efendim. Tamam, sağ olun. Tamam. Hilal baksana, rengi sanki böyle bayağı yeşil. Sanki biraz farklı gibi. Ay, buradan takipçime teşekkür ediyorum. Adı sanırım Yusuf'tu. Evet, Yusuf'tu. Yusuf vallahi çok sağ ol. İzliyor musun bilmiyorum ama yoksa hiç haberim olmaz da. Ekşi. Artık otelde son günüm. Yarın eski Mardin'i keşfedip döneceğim. Yıldız abla bana kahve ikram etmiş oteli arayıp. Çok çok teşekkür ederim. Yani şu an arkada müziğin sesini duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama hani şu köşeye oturdum. Bir yandan müziği dinliyorum, bir yandan kahvemi içiyorum, bir yandan kavunumu yedim. Gerçekten çok şanslıyım. Burada hayat geç başlıyor. Şu an gördüğünüz üzere bütün dükkanlar kapalı. Saat 8.30'a geliyor. Zinciriye Medresesi de zaten 8.30'da açılıyormuş. Şimdi şu yukarıya çıkacağız. Nefese kaldım. Gören dahi yaşlı sancak. Ve Zinciriye Medresesi'nden manzara. Şurası mesela Ulu Cami. Oraya da birazdan gideceğiz. Sultan İsa olarak da biliniyor. Bakın üstte de kale var. Manzara çok güzel değil mi? Şimdi içeriye girelim. Tek ben varım. Çok ilginç. Şimdi ben burada böyle oturdum. Manzaraya karşı keyif yapıyorum. Arkamda manzarada. Güzel. Bu medresenin özelliği tamamen simetrik olması. Bunun anlamı da ne ekersen onu biçersin. Onu demeye çalışıyorlarmış. Şu anda burada Kur'an kursları veriliyor. Hala kullanımda yani. Bakın. Kesin bunun da bir anlamı vardır. Sağ ol amca, gerek yok. Teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi günler. Kendine iyi bak. Amca benim bir sürü fotoğrafımı çekti. Bir de fotoğrafçıymış. Kızım şurada dur, kızım burada dur. Çok tatlı gerçekten. Şu mavi olanlar Mardin'in meşhur takıları. Ben şunlar tabii ki altın. Gümüşünü aldım. 15 liraydı ucu. Bir de şunlardan aldım. Mesela şu kolye çok hoşuma gitti. Sonra bu küpeler. Bu ikisini aynı yerden aldım. Bir de bilekliğimi göstereceğim. Bilekliğimi de çok severek aldım. İlk zaten bunu almıştım. Daha sonradan takım yaptım. Bunların hepsi Sultanit taşı. Bu Sadık Künefe çok meşhur bir yermiş. Burada ben künefe de yedim. Gerçekten çok güzeldi. İlk gün yemiştim. Şimdi de en meşhur soğuk baklavasını deneyeceğiz. Merhaba. Ben bir porsiyon soğuk baklava alabilir miyim? Teşekkür ederim. Bu şey sütlü cevizli mi? Efendim? Sütlü cevizli nasıl? Bu fıstıklı, sütlü baklava. Sütlü baklava. Dolaptan çıktı. Bakalım tadı nasıl? Çok hoş duruyor. Gerçekten çok iyi. Hani böyle soğuk soğuk fıstıklı, sütlü. Eğer böyle şerbetli şeyleri çok sevmiyorsanız buna bayılırsınız. Sadece bir tık şekerli geldi bana. O da şeyden dolayı hani damağım şekersiz alıştı ya gerçi. Her ne kadar bu tatil bozulsa da. Şurası çok meşhur uygulama oteli. Sadece otel olarak değil, kafe olarak da kullanılıyor. İnsanlar buraya fotoğraf çekmeye geliyor. Maalesef şu an vaktim yok. Burada fotoğrafım olmadı. Bir de buradaki PTT binası da çok ünlü. Ya bakar mısınız PTT binasının güzelliğine? Bu özel karşımlı bir kahvesi. Şöyle şekerli içiyorsanız şekersiz yaptık. Teşekkür ederim. Tiramisu varmış galiba. Tiramisu. O ben onu yedim daha demin size sormadım. Hakkınızı helal edin. Bizde yeme içmek serbest. Balonumuz yok ki yesinler içsinler. Teşekkür ederiz. Yemeğine hakkımızı Ay bu çok güzelmiş Dilay. Böyle baharatlı. Ben de bir küçük menengiç alacağım. Bunun içinde ne var? 7 dibek kahvesi artı 3 bitki. Kakule menengiç mahmur bitkileri var. Bu efsane güzelmiş ama bunu da alsak çok mu fazla olur ki?
Bir de mırrah varmış değil mi? Burada buna benzer bir kahve. Bayağı bu acı belli, koyu Aynen. renkli değil mi? Kokusuna falan Ben bakabilirsin. içemem bunu. Türk kahvesini lazım içiyorum. Bakayım. Evet. Bunlar da karpuz çekirdeği değil mi? Aynen. Tadayım mı? Böyle toz hali var mı? Yok, maalesef. Nasıl oluyor peki? İçine fıstık var. Bu karpuz çekirdekleri de Şöyle meşhurmuş buradan. söyleyeyim, Güzel de. Almayacağım. Türk kahvesi Burada böyle birçok çeşit kahve var. Al hepsini. sucuk. Bunlar da şekersiz pekmezli değil mi? Şıralı. Şuralı o ne? Aynen. Yani şöyle söyleyeyim, üzümün son hali. Anladım. Yani Portakal. şekersiz. Şekersiz glikoz şurubu falan içermez. Doğal. Doğal renk. Hatta Renk şöyle çok söyleyeyim, eskiler bilir, eskiden küçük çocukların ağzında yara oluşunca mavi bir damla damlatırlardı. Onun özünden alır rengini. Ağız yaralarının ağız kokusuna birebir gelir. Şöyle vereyim. Kahvelerimi aldım. Bir tane menengiç sıvı doğal. Bunu sütle pişireceğiz şekersiz. Bir tane zaferan çayı. Bir tane de fıstıklı tibek aldım. Hepsi 75 lira tuttu. Ve artık videomuzun sonuna geldik. Mardin'i sizinle birlikte keşfettim. Bu GAP turu dahilinde nerelere gittim? Gaziantep, Urfa, Diyarbakır ve Mardin'e geldim. Gidemediğim yerler işte Adıyaman, Hatay, Adana, onlara da daha sonradan gideriz. Ben Doğu'yu çok sevdim. Bana çok soru geldi, güvenli mi değil mi? Siz de gördünüz. Tek başıma gezdiğim de oldu. Suriye sınırına gittiğim de oldu. Yani hiç problem yaşamadım. Sadece biraz giyimime dikkat ettim. Daha sonra geç saatlerde dışarıya çıkmamaya özen gösterdim. Kısaca çok severek geçirdiğim 5 gün oldu. Gerçekten Doğu'nun insanı çok yardımsever, çok iyi, çok tatlı insanlarla tanıştım. Takipçilerimle tanıştım. Gece 12'lere kadar oturduk bazen muhabbete dalıp. Buradan da onlara çok çok teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel ağırladılar. Ya çok güzel arkadaşlarım oldu. Hani bu geziye iyi ki gelmişim diyorum. Artık sürekli onlarla da görüşeceğim. Eskişehir'de sizi bekliyorum. Umarım izliyorsunuzdur. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videolar artık yeni evimden gelecek. Bakalım eve gidip yerleştirip temizlik, okul, hani o tarz videolar gelecek. Benim için onlar da eğlenceli. Gerçekten o düzenimi de özledim. Kocaman öpüyorum. Konuşsam ben ayrı bir video çıkar. Çok konuşamadım. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bavulum da dayanamadı, patladı ama neyse artık.